Saat 23.59, 9 Aralık 1993. Yaklaşık 1 dakika sonra dünya oyun tarihini değiştirecek olan bir oyun, yeni ve popüler olan bir platform olan internete yüklenecek. Yüklenecek oyunun adı ise Doom'du. Cehennemden gelen iblisler tarafından ele geçirilmiş ürkütücü bir askeri üs, karanlık bir ortam, yanıp sönen ışıklar, peşinize düşen iblisler. Tek gördüğünüz şey ise silüetler ve gelen ateşler. Kimse daha önce böyle bir şey görmemişti. Efsane olmuş bir oyun tasarımcısı olan John Romero, yeni nesil bir oyunun kapısını aralamıştı. Oyuncular oyuna girip keşif yapabilecek ve birbirlerine karşı oynayabileceklerdi. O zamanlar konsollar oyun için daha çok rağbet görse de Romero'nun seçimi bilgisayarlar olmuştu. Her şey 1989'da Romero'nun Gamers Edge abonelik sistemi için oyun yapmasıyla başladı. Bu abonelik sisteminde her ay abone olduğunuz bilgisayar sistemi için bir disket gönderiliyordu. Disketin içinde bir sürü rastgele şey oluyordu. Oyun, program veya şansınıza ne çıkarsa. 22 yaşındaki Romero, John Carmack ile abone olmaya değecek oyunlar yapmaya çalışıyordu. Ve Romero bir gün ortak bir oyun yapsak nesiyle ilgilenmek istersin diye sordu. John Carmack grafiklerle ve oyun mimarisiyle ilgilenmek istediğini söyledi. John Romero ise programlama ve bölüm tasarımı ile ilgili şeyleri yapmak istediğini söyledi. Birlikte oyun yapmaya karar vererek oyunlarının ilk adımını atmış oldular. Gamers Edge ofisinde çalıştıkları süre sonunda gerçekten çığır açan bir şeyin temelleri ortaya çıktı. Bilgisayarlarda akıcı bir şekilde bölüm geçişi. Nintendo'da ekranda bölüm geçişleri çok akıcıydı ve bu bilgisayarlarda olmuyordu. Çünkü o zamanlar bilgisayar grafikleri yeteri kadar gelişmemişti. Mario kopyası olan bazı sağ ilerlemeli oyunlar vardı. Oyunda ekran sabit durur, karakter bölümü geçtikçe sonraki bölüm için ekran parça parça ilerlerdi. Ama böyle olunca gerçekçi hissettirmiyor ve insanları oyundan koparıyordu. Ve bu yüzden insanlar bilgisayarlar yerine konsollarda oyun oynamayı tercih ediyordu. Bilgisayarlarda eğer bölüm geçişlerini akıcı bir şekilde yapmayı çözebilirlerse inanılmaz olacağını düşündüler. Ve bir gece John Carmack bunu denemeye karar verdi. Ertesi sabah Romero ofise geldi ve masasında bir disket buldu. Disketin üzerinde Dangerous Dave telif hakkı ihlali yazıyordu. Bu oyun Romero'nun geçen ay yaptığı Dangerous Dave oyunuydu. Romero bilgisayara taktı ve oyunu çalıştırdı. Super Mario 3'ün değiştirilerek ana karakterin Dangerous Dave olduğu bir oyundu. Karakter hareket edip koştuğunda bölüm ekranda akıcı bir şekilde ilerliyordu. Romero bunun bilgisayarda olduğuna inanamamıştı. Çünkü daha önce bunu deneyen ve yapabilen yoktu. Bilgisayarlarda böyle bir şey ilk kez yapılmıştı. Tek bir gecede Carmack daha önce kimsenin yapamadığını yaptı ve bu yeni bir fırsatlar dünyasının kapılarını açtı. Bu gelişme artık bilgisayarların da oyun oynayabilecek bir cihaz olduğunu gösteriyordu. Romero bilgisayarların da o zamanın konsollarıyla yarışabileceğini görmüştü. Ama Nintendo oyunlarında bile oyuncunun gidebileceği derinliğin bir sınırı vardı. O zamana kadar Nintendo oyunları 2 boyutluydu. Sola git, sağa git, zıpla ve aşağı in. O zamana kadar oyuncuyu oyunun içine koyup 3 boyutlu grafiklerle birinci şahıs gözünden göstermeyi henüz başaramamışlardı. Fakat Romero ve takımı çoktan 3 boyut teknolojisine ulaşmışlardı. Nintendo kodunu bilgisayara taşımak
Romero ve takımı için sadece bir başlangıçtı. Bu gelişme işlerini bırakmalarını ve kendi şirketleri olan ID Software'i kurmalarını sağladı. Ve 1992'de yeni icat ettikleri bu teknolojiyi bir üst noktaya taşıyarak 3 boyutlu dokulara sahip olan ve dünyadaki ilk birinci şahıs bakış açılı ateş etme oyunu olan Wolfenstein 3D'yi çıkardılar. Wolfenstein 3D 5 Mayıs 1992'de çıkış yaptı ve anında başarılı oldu. İnsanlar Nazi öldürmeye bayılmıştı. Bir kaleden çatışarak çıkmaya çalıştığınız 3 boyutlu bir oyundu. Tarihte bir oyun ilk kez tamamen renkliydi ve gerçek dijital sesler kullanılmıştı. İşlemcilerin gücü Wolfenstein'ı hızlı çalıştırmaya tam yetiyordu. Romero ve ekibi artık teknolojinin tam da sınırındaydı. Bu oyun şaheserlerinin yapı taşı olmuştu. Amaçları sürekli oyunlar geliştikçe farklı ve yeni bir şeyler yapmaktı. Bir sonraki oyunların ne olacağını düşünmeye başlamışlardı. Teknolojiyi kullanıp oyunu geliştirerek bir üst seviyeye çıkmak istiyorlardı. Oyuna eklenecek şeylerin listesini yaptıklarında bu liste gerçekten büyük ve hırslı bir hal almıştı. Azaltılmış ışık, yüksek hız ve en önemlisi ise daha önce olmayan çevrim içi çoklu oyuncu desteği. John Carmack uzaktan çevrim içi oyun oynamanın yollarını aramaya başladı. Oyuna eklenecek şeylerin listesi tamamdı. Fakat daha oyunun adı belli değildi. Oyunun adını ise Tom Cruise verdi. Romero ve ekibi bir gün Paranın Rengi adlı filmi izliyorlardı ve filmde geçen bu sahne oyuna adını vermişti. What you got in there? In here? Doom. Come on, boy. Let's play. Yeah, let's play. We're gonna have a lot of fun. Romero ne kadar iyi bir isim, hadi şunu yapalım dedi ve daha hiçbir şey programlanmamışken Romero bir basın bülteni yazmaya başladı. Normalde daha başlanmamış bir oyun için kimse basın bülteni hazırlamazdı. Fakat bu Romero ve ekibinin umurunda değildi. O zamanlar sadece bunu yapmak istiyorlardı ve yaptılar. ID Software ekibi bundan dolayı kendilerine zor bir teslim tarihi ve beklentiye soktular. Çünkü oyunun bir yıl içinde çıkacağını söylemişlerdi. Oyunun çıkması için bir yıl boyunca deli gibi çalıştılar. Ve Romero fikirlerinin çok dikkat çekeceğinden emindi. Çünkü daha basın bültenini yayınladıktan sonra şirketin telefonları susmamaya başladı. Herkes oyunu merak ediyor, ne zaman çıkacağını soruyordu. Doom'u yapan takım çok küçüktü. Sadece 5 kişiydi. Yani herkesin çok işi vardı. Daha oyunun nerede geçeceği bile belli değildi. Sonunda karar verdiler. Gelecekteki bir askeri üste uzay askeri olacaktınız. Kötü sonlanan bir deneyden sonra gelen şeytani varlıklarla savaşacağınız bir oyun fikri çıktı ve oyunun ana hikayesi, karakteri ve geçtiği yeri artık belli olmuştu. 93 yılının sonbaharında Romero ve takımı oyun çıkış tarihine yaklaşmıştı. Carmack sonunda oyuncuların internet kullanarak çoklu oyuncu oynamasının bir yolunu bulmuştu. Carmack oyunu iki bilgisayarda birden çalıştırdı ve ekranın birinden ateş edince diğerinde oyuncunun vurulduğunu gördüler. Ve başarmışlardı. Çoklu oyuncu modunda iblislerle savaşmak yerine arkadaşlarınızla ve gerçek insanlarla savaşıyordunuz. Oyunda başka bir oyuncu olunca canavarlarla oynamaktan çok daha farklıydı. Çünkü yapay zeka yerine karşınızda gerçek bir insan oluyordu. Oyuncuları birbirlerine vurabildiklerini gördükten sonra buna ne isim vereceğiz dediler. Bu mod aynı kafes dövüşü gibiydi. Ama karşınızdakini sürekli öldürüyordunuz. Ölüm maçı gibiydi. Yani Deathmatch. Bunun iyi bir isim olduğunu düşündüler ve Doom'la beraber oyunlarda Deathmatch modu da çıkmış oldu. Romero ve ekibi oyunun harika olacağını biliyordu. Ama yine de herkesin seveceğinden emin olmak istiyorlardı. Ve oyunu kullanıcılara ücretsiz deneme hakkı verdiler. Oyunu 3'e böldüler.
Oyunun deneme sürümünü internetten ücretsiz olarak indirebiliyordunuz. Ama devamını istiyorsanız sipariş vererek diğer disketleri almak zorundaydınız. O zaman için harika bir pazarlama taktiğiydi. Bunun gerçekten işe yarayacağını düşünüyorlardı. Çünkü oyunlarına güveniyor ve insanların devamını oynamak için satın almak isteyeceklerine inanıyorlardı. İnternetten indirilen sürümde oyunda sadece ilk 9 bölüm vardı. İlk 9 bölümü sürekli oynamak insanlara artık yeterli gelmeyecek ve devamını merak ederek oyunun kalanını satın almak isteyeceklerdi. Oyun artık çıkış yapmak üzereydi ve sunucu oyunu indirmek için bekleyen insanlarla doluydu. Hepsi Doom'un ilk parçasını indirmeye hazırdı. Herkes aynı anda dosya aktarımına başladı ve sunucu çöktü. Sonra sunucuyu düzelttiler ve herkes tekrar bağlandı fakat yine sunucu çöktü. Ama sonra insanlar kendi sunucularını kopyalamaya başladılar, birbirleriyle paylaştılar ve herkes oynamaya başladı. Deathmatch ve çevrim içi oyun her şeyi değiştirdi. Bir ağ üzerinden insanlar birbirlerine bağlanabiliyor ve yeni bir dünyaya girebiliyorlardı. Bunu birlikte yapıyorlardı. İlk kez yüksek hızlı ve 3 boyutlu bir dünyada arkadaşlarınızı öldürebiliyordunuz. Deathmatch modunda oynamak çok eğlenceliydi. Bu herkesi oyun yapmaya teşvik etti. Daha sonra ID çalışanları oyuna nasıl mod yapılacağına dair tüm bilgileri oyuncularla paylaştı ve bu da Doom'a bir sürü mod yapılmasının kapısını açtı. Mod yapımcıları sesleri, dokuları ve her şeyi değiştirebiliyordu ve ne isterlerse yapabiliyorlardı. İnsanlar yeni grafikler, silahlar yapmaya başlamıştı. Eğer Doom'un ücretsiz sürümünü oynuyorsanız bu modları kullanamıyordunuz. Bu mod yapma olayı da oyunu insanlara almayı teşvik etmekti. Doom oyuncuların eline bırakılmıştı ve istedikleri her şeyi yaptılar. Böylece Doom yıllardır hala yaşıyor. Fotoğraf makinesinden ATM'ye, hesap makinesinden osiloskop cihazına ve aklınıza gelebilecek her yerde Doom oynayabiliyorsunuz. Doom'un hikayesi aslında tüm oyun sektörünün hikayesi. Her yeni yapılan bir oyun kendinden bir önceki oyunu temel alarak oluşturuluyor. Milyarlarca değeri olan bu oyun sektöründe geçmişte insanların ne türlü zorluklar yaşadığını, hırslarını ve azimlerini hatırlamak için arada bir böyle şeylere bakmak gerekiyor. Kendinize iyi bakın, abone olmayı unutmayın.